Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber gene örgümüze devam ediyoruz. Ben bir miktar çalıştım özellikle. Sizlerden özellikle önde gideyim ki dedim sizler de rahat bir şekilde örgülerinizi örün. Bakın şu şekilde kadraja sığmıyor ama şöyle göstermek istiyorum. Şöyle alayım ortalığı da devirmeden. En alt kısımdaki bakın buradan başlamak üzere ilk kurduğumuz model 1, devamında 2, 3, 4, 5. modele geldim ben. Sizler istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bu arada hemen şöyle 1, 2, 3. alanının yarısında şuralarda dördüncüye başlamadan evvel kol oyuntusuna başlatmaya başladım ben. Kol oyuntusunda şimdi sizlere göstereceğim. Zaten hep aynı şeyi yapacağız ama şuradaki nokta artık benim ön bedenimin sağa ve sola ayrılacağı kanatların geldiği bölüm, orayı da göstereceğim. Hemen şu anki örgümün boyunu söyleyeyim size. Benim ördüğümün. Şimdi kaç santim? Hemen onun ölçüsünü alalım. Şöyle 32-33 santim arası bir uzunluğa sahip. Bu arada aşağıya doğru salacağını da hesaba katın lütfen. Çünkü haraşo örgü biliyorsunuz. Örgümüzün arka sırasındayım. Şu anda arka sırasında herhangi bir işlem yapmadığımızı belirtmiştim. Bu arada örgüye bizimle yeni başlayan arkadaşlar ilk videosundan itibaren oynatma listelerini adım adım iletiyorum. Oradan takip edebilirler. Her videonun altına açıklama listesini belirteceğim. Şimdi bakın bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Haroşalarımı düz örgü olarak çalıştığımı belirtmiştim şimdi sizlere. Burada bu sırayı bitirdikten sonra hemen kol kesimine başlayabilirsiniz. Sizler istediğiniz uzunluğa geldikten sonra kol kesimini ile yaka kesimini birbirine denk düşürmeyeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi o. Kol biraz daha aşağıdan açılmaya başlıyor. 2,5-3 parmak üstünden de yakanın V'liği açılmaya başlıyor arkadaşlar. Eğer kolla beraber aynı anda keserseniz yakanın V'liği çok derin olacaktır. Çok derin bir dekolteniz olacaktır. Ona dikkat edin. Bu arada dediğim gibi herkes kendi bedenine göre ölçecek. İlk videoda santim hesaplarını vermiştim hatırlarsanız sizlere. O şekilde istediğiniz santim ölçüsünde ve beden ölçüsünde ilmeklerinizi rahatlıkla atabileceksiniz. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için bahsediyorum bunu. Şimdi birkaç ilmeğim daha kaldı. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim ve ondan sonra hemen kol oyuntusuna başlıyorsunuz. Kol oyuntusunu ta yukarıya kadar şöyle yapacağız. Şöyle. Yukarıya kadar derken bütün omuz boyu değil tabii. Çok önemli. Ha bu arada bunu plaj elbisesi olarak falan da tasarlayabilirsiniz. O zaman askı olan yeri çok daha dar çalışmanız mümkün. Çok güzel plaj elbisesi de olur bu projeden. Bakın benim şu an kestiğim alanda şöyle göstereyim sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. kesimi yapacağım ben. Şu an sizle çalıştım. Ama sizler ilk noktadan başlayacağınız için kol kısmının ebatını şöyle üstünüze göre ölçün ya da herhangi bir kazağınıza göre ölçebilirsiniz. Ya da şu andan itibaren başladıktan sonra 13. ile beraber 13 tane daha kesip bitirebilirsiniz. Hemen ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden ikinci ilmeğimi düz ilmek olarak, üçüncü ilmeğimi düz ilmek olarak aldım. Burası benim kolumun sabit ilmekleri. Son şişimdeki ilk iki ilmeği sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bu sefer arttırma yapmıyorum arkadaşlar. İşte bahsettiğim 13 tane kesme işlemi her ön sırada
burada olacak. Yani 5 ilmekte olacak. Daha sonra modelinize göre devam edeceksiniz. Şimdi doğal olarak hepimizin modelleri birbirinden farklı. Artık herkes kendi yolunda gidiyor. Bakın şu şekilde. Benim ilmeklerime göre de hemen şöyle devam edeyim. Kesme alanına geleyim. Bir tane fazla ördüm. Evet. Eksiltiyorum. Modeli sağa kaydırmak için. Ve arttırdım. 1 dediğim ilmeği. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 9. ilmeğimi tamamladım. Arttırma işlemini yaptım. Şimdi size bahsettiğim tam orta alandayım. Bakın. Ortadaki alanda böyle denk getirdim. Gene şuradaki 1 diyorum. 2, 3, 4, 5. 6. da kesmek istiyorum ben. O yüzden bakın arttırdım. Sayıyorum. 1, 2, 3. Hemen bu tarafa bakıyorum. Şurada benim arttıracağım alan var. Arttırma ilmeğim diyorum boşluğa. 1, 2, 3. Şimdi ortada 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan hemen bir tane daha örüyorum. Bunu 4'e tamamlıyorum. Şurada 3 tane ilmeğim var bakın. Bu 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmek haline getiriyorum. Burayı biraz sıkıştırmak istiyorum aslında. 3 ilmeği birlikte ördüm. 2 gün sonra burası daha fazla gerilip açılmasın diye yapıyorum bu işlemi. Şimdi sizler kolu çalıştığınız için, yakaya girmeyeceğiniz için örgünüzü devam ettireceksiniz. Buradaki 5 ilmekten 3'ünü ördünüz, 2'sini sağa doğru kestiniz, ördünüz, geldiniz. Sol tarafa gene 5 ilmek kaldı. İlk ikisini sola doğru kestiniz. 3 tane ilmeğinizi ördünüz. Bunu 13 sıra boyunca yaptınız. Sonra tekrardan bu alana geldiğinizde ilmeklerinize şöyle bakıyorsunuz. En alt kısımdan denk getiriyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hepimizin aynı olmayabilir. Evet aynı olmayabilir ama mantığını açıklamaya çalışıyorum size. Denk getirdikten sonra tam şu ortadaki bölüm bakın şu bir ilmeklik alan da 3 ilmeğimin ortadaki yani ikinci ilmeğime denk getirdim. Sağındaki ve solundaki birer ilmeklerle beraber bu 3 ilmeği beraber topladım. Şimdi sizin atıyorum burada daha fazla ilmeğiniz olabilir, daha az ilmeğiniz olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan burada ilmeklerinizi tam şu ortadaki noktayı, ortadaki ilmeği tam ikinci ilmek olarak denk getirmek, sağındaki ve solundaki ilmeklerle birlikte alıp örmek. Onun dışında dikkat etmeniz gereken husus burada bu ilmekle beraber 1, 2, 3 tane haroşa ilmeğinizin muhakkak denk gelmesi gerekiyor. Bakın benim şu anda arttırma ilmeğim şurada 1. Yanındaki 2, 3, 4, 5, 6 tane ya. Şimdi örgümü döndüreceğim çünkü bu kanadını çalıştıracağım. Bütün arttırma ve eksiltme işlemleri ön yüzde olacak. Burada herhangi bir işlem yapmayacağım. O yüzden ilmeğimi hemen düz ilmek konumuna getiriyorum. Örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. Bakın benim şu an 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ajur ilmeğim, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 ve 22 ilmeğim kalmış. Şimdi hepimizin bedenleri artık birbirinden farklı olduğu için ilmek sayılarımız da doğal olarak farklılaşıyor. Ben size mantığı göstermeye çalışıyorum. Şurada artık bakın modelim burada bir sıra eksik, burada bir sıra fazla. Bunu yukarıya doğru çıkartacağım ben. Dediğim gibi ön sırada başlamıştım. Koltuk altı kesimine 13 sıra ördüğüm için o da burada hazır. Şu an yakayı anlatıyoruz. Artık kolu kesmeme gerek yok. 13 sıramı kestiğim için ilmeklerimi görmüş olduğum gibi öreceğim. Modelime denk getirerek 2 3 hemen modelimi okuyorum. Bakın burada bir arttırma eksiltme işlemim kalmadı. Ta ki nereye kadar? Şuradaki 2 ilmeğe kadar. O zaman ne yapıyorum? 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Arttırma işlemini gerçekleştiriyorum. Pardon, eksiltme işlemini gerçekleştiriyorum. Arttırmamı yapıyorum model için. Hemen kontrol ediyorum. Bakın bir modelim daha geliyor bu tarafa doğru. Hemen devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8'i tamamladım. Bakıyorum 9. ilmek için hazır. 9. ilmeğimi çalıştırdım. Bir tane arttırma ilmeğim. Devam ediyorum. Sol şişime bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şuradaki modeli sabitçe yukarıya doğru taşımam gerekiyor benim. Hep kaç tane ilmek bıraktıysam o kadar gerekiyor. O yüzden 1 2 3 4 5 6 bir tane de arttırma ilmeğim var ya. Şimdi bunu 1 diyorum. 2 3 4 5 bunu 6. ve 7. ilmeği birlikte kesiyorum. 6 ilmekte standarda bağlıyorum. Buradaki ilmeklerim benim artık hep 6 ilmek olarak kalacak. Döndürüyorum. Bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Şimdi ben burada 6 ilmek değil 3 ilmek bırakmak istiyorum diyebilirsiniz. Onun da nasıl olduğunu göstereceğim. Böyle kalın 6 ilmeklik alan isteyen arkadaşlar son ilmeklerini ikisini birlikte alacaklar. Ama ilmek sayısını düşürmek isteyen arkadaşlar şimdi yapacağımı yapacaklar. Biliyorsunuz teknikleri gösteriyorum sizlere. Hangisini yapmak isterseniz o şekilde örgünüze devam edeceksiniz. Tekrar ön yüze geçtim. Arttırma ve eksiltme işlemleri muhakkak ön yüzde. Kol tarafından artık eksiltme işlemi yapılmıyor. O yüzden kesme işlemi yapmıyorum. Son 3 ilmekten sonra hemen bakıyorum modelimde devam etmem gerekiyor. Modeli okudum. Şurada son 2 ilmeği şu şekilde kesmem gerekiyor modelde. 2 ilmeğimi keseceğim. Bir tane arttıracağım. Şuradaki ajurumu devam ettirmek istiyorum yukarıya kadar. Nereye kadar? Son 3 ilmeğin bir tane de bu tarafta 4. ilmeğine kadar. Aslında ne olmuş? Şu anda benim bir sonraki sırada son buradaki arttırma ilmeğimi öreceğimi okutuyor bana örgü. 1 diyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 model için eksilttiğim ilmekle beraber 9. ilmeğim ve
arttırma ilmeğim. Yukarıya doğru taşıyacağım ajurum. Kontrol ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeği arttırmamla beraber bu şekilde yukarıya kadar muhafaza edebilmek için sadece son 2 ilmeği sağa doğru kaydırabilirsiniz. Eksiltmek isterseniz eğer bu işlemi yapacaksınız şimdi. Arttırma işlemimi tamamladım. 1 dedim. Devamında 2, 3, 4. Bu aşamada bakın 3 ilmeği sağa doğru keseceksiniz. Ne olacak bu sefer? Şöyle. Otomatik olarak ilmek sayım benim 5'e düşmüş oldu. Dönüyorum. Tekrar bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19'u ördüm. Şuradan ipleri kurtaralım. Tekrar ön yüze geçtim. Ben bu sıradan itibaren şuradaki alanı 5 ilmek olarak muhafaza etmek istiyorum. Bu tarafı da her zaman için 3 ilmek muhafaza edeceğim. Aradaki modelim bakın her seferinde ne yapacak? Devam edip gidecek yukarıya doğru. Şu V ilmeğimin olduğu. Hadi bakalım oraya kadar örelim. Görüşelim.